Çarşamba gününden 3 maçın analiziyle karşınızdayız. En sonunda canlı maçlar ve player tercihlerimizi göreceksiniz. Başarı yüzdemiz yüksek orada da sakın kaçırmayın. Her gün saat 4'te buradayız. Videoyu beğenip kanala abone olmak hem bize destek olur hem de yeni analizleri ilk sizin görmenizi sağlar. Arsenal-Brentford maçının skor tahminini yorumlara yazın. Doğru bilen bir kişiyi bir hafta WhatsApp grubumuzda ağırlayacağız. Misafirimiz olacak. Vakit kaybetmeden ilk maçımızla başlayalım isterseniz. San Mames'le Atletik Bilbao Real Madrid'i ağırlayacak. La Liga'da bence işler karışıyor. Şu anda 34 puanı var Barcelona'nın. Lider durumda. 33 puanla Real Madrid ikinci sırada. Alttan Villarreal çok iyi geliyor. Sarı Altılar 32 puanı var. Atletico Madrid'in ise 31 puanı var. Yani makas bu dörtlüyle diğer takımlar arasında epey açılmış görünüyor. O yüzden burada liderlik yarışı sürekli el değiştiriyor gibi bir senaryo var. Atletico Madrid'e konuk olacak Real Madrid. Öncelikle bir Real Madrid cephesine bakalım. 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, bir mağlubiyet alan Real Madrid 29 gol atarken kalesinde 13 gol gördü. Baktığımız zaman geriye dönük performanslarında geçtiğimiz yıllara nazaran görece kötü bir Real Madrid var diyebiliriz. Oyun olarak da kötüleşen bir Real Madrid var. Neden? Çünkü sansasyonlarla dolu. Yani özellikle Xabi Alonso'ya alınan takım içerisinde bir kaos durumu, bir protesto durumu olduğu söyleniyor. Vinicius Junior'ın başlattığı bir kaos durumu olduğu söyleniyor. Tabii ki bunlar biraz da söylentiden ibaret. Atletik Bilbao cephesine geçtiğimizde ise 14 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetleri var. Onlar da 14 gol atarken kalelerinde 17 gol gördüler. İç saha performansında özellikle San Mamés senelerdir takımların çekindiği bir deplasman. Atletik Bilbao iç sahada her zaman güzel oynamıştır. Kendi oyununu ortaya koymuştur diyebiliriz. 7 maçta 4 galibiyet aldılar iç sahada. Bir beraberlikleri var. 2 de mağlubiyet aldılar. Kısır bir Bilbao var. Özellikle iç sahada 8 gol atarken kalesinde 6 gol gördü. Real Madrid'in deplasman performansı ise şu anda ligde en iyi takım. 8 maçın 4'ünü kazanırken 3 maçta sahadan 1 puanla ayrıldılar. Bir maçta ise mağlup oldular. 15 gol attılar. Kalelerinde ise 10 gol gördüler. Bilbao'nun aksine biraz da Real Madrid aslında deplasmanlarda daha golcü bir kimlik sergiliyor. Hem atma hem yeme konusunda. Şimdi bu mücadelede ne olacak? Real Madrid'in son maçlarına baktığımız zaman özellikle 3 maçında berabere kaldığını görüyoruz. Vallecano deplasman, Elche deplasman ve Girona deplasman. Yani Real Madrid'in fikstürü de biraz da fikstür şanssızlığı da var diyebiliriz. Çünkü 4 deplasman üst üste oynayacak ligde. Üçünden beraberlikte ayrıldı. Hiç 3 puan alamadığı deplasman karnesi var. Bu yüzden buraya geldiğimizde de San Mames'in de ben onlar için zorlu bir deplasman olduğunu düşünsem de artık Real Madrid'in bir noktada kazanma serisi yakalaması gerekiyor. 4 maçlık serinin ardından 3 tane beraberlik aldılar ve o biraz şampiyonluk yarışında, liderlik yarışında Real Madrid sendelemiş olabilir. Burada Atletik Bilbao her ne kadar San Mamés zor bir deplasman olsa da oradan çıkmak her takım için zorluk yaşatsa da Bilbao onlara. Burada ben Real Madrid'in en azından bir yarıyı kazanacağını düşünüyorum. Burada Real Madrid yarı kazanır. Bence güzel oranıyla makul tercih olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada gün içi canlı fırsatlarını ve kasa yönetimini WhatsApp grubunda paylaşıyoruz. Orada yapıyoruz. Numaramız sol alt köşede 543 417 75 30. Oradan da bize ulaşıp bilgi ve destek alabilirsiniz diyelim. Şimdi ikinci maçımıza geçelim ve oradaki kritik detaylarımıza bakalım. Celtic tam ligde oh rahatladım Rangers'ı kötü dediği senaryoda Hearts çıktı karşısına bu sefer de. Şu anda ligde lider durumda Hearts var. 14 maçta 9 galibiyet 4 beraberlik aldı Hearts ve 31 puan topladılar. Celtic cephesine baktığımızda ise 13 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyeti var. Bu maçı kazanırsa Celtic tekrardan liderliğe bir puanla yükselmiş olacak. Bir puan farklı yükselmiş olacak. Dundee FC ise ligin zayıf takımlarından. 14 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldılar. 12 gol atarken kalelerinde 25 gol gördüler. Bu maçı seçme nedenim de biraz aslına bakarsak Celtic'in ihtiyaç ve maça bakış açısı kısmı. Çünkü iç sahada Celtic her zaman etkilidir. Son maçında Dundee FC ile oynadığı son maçta 6-0 gibi net bir skor almıştı iç sahada. Ve Dundee FC şu anda baktığımızda ligin en formsuz takımı. Neden? 4 maçtır kaybediyorlardı. En son St. Mirren'i yenmeyi başardılar. Ama bu kaybettikleri maçlarda da Falkirk'e 2-1, deplasmanda Hearts'e 4-0, kendi sahalarında Rangers'a 3-0 ve yine deplasmanda Hibernian'a 2-0'la mağlup oldular. O yüzden çok ritim tutturabilen bir takım değil.
Celtic'te asır böyle yakalamışken Dundee ki zaten kalitesi belli. Celtic'in çok altında. Burada maça hızlı bir başlangıç yapacağını düşünüyorum. Bu maç üzerindeki benim ana tercihim ev sahibinin ilk yarıdan bir gol atacağı yönünde olacak. Gol erken gelirse dakika 10-15 periyodunda gelirse açılan Dundee FC'ye karşı Celtic bir gol daha atabilir. İki tercihim var. Ana tercihim ilk yarıdan Celtic'in bir gol atacağı. Biraz daha yüksek oran tercihim ise ilk yarı 1 ve 1,5 üstü. Bence ikisinin de makul oranı olacaktır. Özellikle canlıdan biraz bekleyip Celtic'in ev ilk yarı 0,5 üstünü aldığınızda makul tatmin edici bir oran olabilir. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Gelin üçüncü maçta neler bekliyoruz? Biraz onu konuşalım. Son mücadelemiz ise Leeds United Chelsea'yi ağırlayacak. Baktığımız zaman çok kötü bir Leeds var. Son 4 maçını kaybetti ve 4 maçını da minimum ikişer gol yiyerek kaybetti. Bu biraz cebimizde dursun. Chelsea cephesine baktığımızda ise Arsenal mücadelesinde 10 kişi kalmanına rağmen erken periyotta 2 maç 0-0'dı. 10 kişi kaldıktan sonrasında golü buldular. Caicedo atıldı 38'de. 48'de Şalobah'la bir korner pozisyonundan golü buldular. Ki Arsenal'ın aslında uzmanlık alanı bu sefer kendi başlarına iş açtı diyebiliriz. Daha sonrasında dakika 59'da Merino'nun golüyle 1-1 oldu. Ama gene de 10 kişiyle Kuzey Londra derbisinde oyunu tutmayı bildiler. O da aslına bakarsak Mareska'nın öğrencileri için bir reaksiyon verme maçı oldu. Sonuçta öyle veya böyle en yakın rakibinize yenilmediniz ve 10 kişi kalmaya rağmen yenilmediniz. Bence o maçın kazananı puan olarak olmasa da mantalite ve ileriye dönük kazanç olarak Chelsea oldu. Chelsea formda şu anda tekrardan şampiyonluk sinyalleri veren bir Chelsea var. Arsenal 13 maçta 30 puanla lider. Altında City geliyor 13 maçta 25 puanla. Chelsea ise 13 maçta 24 puanla. Şimdi bu kadar kötü bir Leeds var. Evet, Leeds her zaman ikinci şampiyonşipe düştüğü senede veya da Premier Lig'e çıktığı senede de iç sahada her zaman tehlikeli bir takımdır. Ama bu sefer şu an güncel durumlara baktığımızda ve Leeds'in form durumunu önümüze koyduğumuzda bu kez Leeds o kadar zorluk çıkartabileceğini düşünmüyorum ben. Son 4 maçını çok net kaybeden bir Leeds var. Yani şöyle maç kaybedebilirsiniz. Maç 1-1 gider. Siz bastırıyorsunuzdur. Bir geçişten gol yersiniz. 2-1 mağlup olursunuz. Bunu anlayabiliriz. Evet. Ama Nottingham Forest'ta 3-1, Brighton'a 3-0 gibi yenilen bir Leeds var. Son mücadelede City'ye her ne kadar reaksiyon gösterseler de orada biraz da City'nin beceriksizliği ortaya çıktı. O maç özelinde beceriksizliği ortaya çıktı. Çünkü evet 3 gol yediler. 3 onluk bir XG var. 4 tane kaçan net pozisyon var Manchester City'de. City normal gününde, normal formunda olsaydı bu maç 3-2 değil de 5-2, 6-2'ye kadar uzanabilirdi diye düşünüyorum. Burada benim ana tercihim Kuzey Londra derbisinden bir puan çıkartan Chelsea'nin Leeds United karşısında en azından bir yarı kazanacağı yönünde olacak. Ana tercih deplasman yarı kazanır. Bu maç özelinde idealdir. Bu arada küçük bir hatırlatma yapalım. İddia.com üzerinden değerlendiriyoruz biz bahislerimizi. İddia.com'da 303-852 sol köşede gördüğünüz Gözde Göl bayisini seçip bize telefon numaranızla birlikte ekran görüntüsünü gönderirseniz size özel Telegram VIP grubumuzu alacağız. Orada da canlı tercihler, maç önü tercihler aslında WhatsApp'ın bir level altı düşünebilirsiniz. Hadi gelin şimdi canlı tahtamız ve player tercihlerimize geçelim. Orada da fırsatlarımız var. Oradaki fırsatları inceleyelim. Canlı tahtamıza baktığımızda Liverpool-Sunderland mücadelesinde ikinci yarı golleri takip edeceğiz. Ama ben burada maç boyunca Sunderland'in bir gol de atacağını düşünüyorum. Yüksek ihtimalle onu da oyuna göre değerlendireceğim. Atalanta-Genoa mücadelesinde Atalanta'nın gol ve gollerini, özellikle ilk yarı Atalanta golünü, Freiburg-Darmstadt mücadelesinde ise ikinci yarı ortaya bir golü değerlendireceğim. Daha fazla canlı, günün kalesi, ikili kombinesi ve en önemlisi en fazla hata yapılan kısım kasa yönetimi için WhatsApp grubumuza katılabilirsiniz. Sol alt köşedeki 0543 417 75 30 numarasından bilgi alabilirsiniz. Player tercihlerimize baktığımızda Chelsea mücadelesinde Joao Pedro'nun gol atacağını veya asist yapacağını düşünüyorum. Real Madrid mücadelesinde ise Mbappe'nin ağları sarsmasını bekliyorum. Her gün saat 4'te karşınızdayız. Yarın saat 4'te buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Bayiste şans sizinle olsun.